Bizim için özel bir anlamı bulunan ve Asya'nın en güzel ülkelerinden birisi olan Güney Kore, 100.210 km² yüz ölçümüne sahip ve karasal olarak sadece Kuzey Kore ile komşu. Komşusuna kıyasla çok daha gelişmiş bir ülke ve nominal gayri safi yurt içi hasılaya göre dünyanın en büyük 10. ekonomisi konumunda bulunuyor. Öte yandan yaklaşık 52 milyonluk nüfusun yarısı neredeyse başkent Seul'da yaşıyor. Fakat başkent Seul'un hem coğrafi hem de stratejik açıdan bazı sorunları var. Bu nedenle 2000'lerin başlarından bu yana ülkenin başkentini değiştirme fikri ciddi bir şekilde tartışılıyor. Hatta şu an gördüğünüz yer Güney Kore'nin yeni başkenti ve sadece 15 yıl önce böyle görünüyordu. Yüzlerce yeni bina, otoyollar ve köprüler, bunların hepsi 10 yıldan kısa bir sürede inşa edildi. Tüm bunlar Güney Kore'nin şimdiki başkenti Seul'u 128 kilometre güneyde bulunan yeni bir şehire taşıma projesinin birer parçası ve şehir yavaş yavaş yerleşime de açılıyor. Sıfırdan inşa edilen bu yeni başkentin nüfusu 2024 itibariyle 360 bin kişiyi geçmiş durumda. Öte yandan 30'dan fazla bakanlığı ve kurumu içeren bir hükümet kompleksi de mevcut. Bir sonraki aşama ise Başbakanlık ofisinin taşınması yönünde. Peki Güney Kore bunu neden yapıyor? Başkentini neden taşıyor? Yeni başkent üzerine konuşmadan önce biraz Seul'dan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere Seul şu anda Güney Kore'nin mevcut başkenti ve ayrıca Asya'nın en büyük şehirlerinden birisi konumunda. Bir İstanbul sayılmaz ama Seul neredeyse 10 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor. Öte yandan çevredeki diğer bölgeleri de içine alan Seul Ulusal Başkent bölgesinde neredeyse ülke nüfusunun yarısı yaşıyor. Bu yüzden şehir tarihi boyunca Kore Yarımadası'ndaki en önemli şehirlerden birisi olarak varlığını sürdürdüğü gibi Joseon Krallığından Japon işgali ve modern Güney Kore'ye kadar birçok hanedanlık ve imparatorluğa ev sahipliği yaptı. Günümüzde ise Samsung, Hyundai, LG, Kia gibi büyük şirketlere ev sahipliği yapan finansal ve kültürel bir merkez haline dönüştü. Elbette bu denli büyük şirketlerin varlığı Güney Kore'yi büyük bir ekonomisi olan ülkeye dönüştürüyor. Fakat bu durumun Güney Kore için yeni olduğunu söyleyebilirim. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Kore, bizim de asker gönderdiğimiz Kore Savaşı'nın ardından Kuzey ve Güney olarak ikiye bölündü. 1950'de başlayan ve 3 yıl süren muharebenin ardından Güney Kore çok kötü bir durumdaydı. Savaştan dünyanın en fakir ülkelerinden birisi olarak ayrılmıştı. Açıkçası bir benzetme yapacak olursak, o zamanki Güney Kore'nin şu anki Haiti gibi bir ülke konumunda olduğunu söyleyebilirim. Tüm bu süreçlerden sonra Güney Kore, birkaç diktatörlük ve askeri darbenin gerçekleştiği bir ülke haline geldi. İstikrarsız bir politika ve ekonomiye sahipti. Bu durum 1987'deki başkanlık seçimlerine kadar devam etti. Sonrasında 1998 mali krizinde biraz bocaladılar ancak IMF'nin yardımı ve endüstrideki öz büyümeyle ekonomiyi canlandırmayı başardılar. Bu büyüme doğrudan Seul'u etkiliyor ve bu sayede şehre akın akın yeni insanlar geliyor. Seul'un nüfusu 1950'lerin başlarında sadece 1 milyon civarındayken aşırı büyüme nedeniyle 1990'da 10 milyonu aşmıştı. Yani bölge nüfus açısından 40 yılda 10 kat büyümüştü. Bu demografik yapı onu modern dünyanın en gelişmiş şehirlerinden biri haline getirse de nüfustaki inanılmaz büyüme yeni sorunlar yaratmaya başladı. Konut fiyatları hızla arttığı gibi insanlar tek göz odalarda küçücük evlerde yaşamaya başladı. Ayrıca hava kirliliği ve trafik gibi sorunlar insanlar için şehri yorucu hale getiriyordu. İşte tam da bu yüzden 2002 yılında Güney Kore'nin idari başkentinin değiştirilmesi için ilk teklif yapıldı. Bu değişiklik 2003-2008 yılları arasında devlet başkanlığı yürüten Roh Moo-hyun'un hükümeti tarafından önerildi. Fakat muhalefet konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı ve Ekim 2004'te başkentin değiştirilmesi yasaya aykırı bulundu. Mahkeme Seul'un 1392'den 1910'a kadar ülkenin başkenti olduğunu hatırlattı. Yer değiştirmenin tamamlanması için anayasa değişikliği yapılması gerektiğini savundu. Fakat mahkeme kararına rağmen yeni devlet başkanı Lee Myung-bak yönetimindeki hükümet 2012 yılında bazı bakanlıkları ve devlet kuruluşlarını Sejong'a taşıdı. Ancak Devlet Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ulusal Meclis, Yüksek Mahkeme ve diğer yargı binaları da dahil olmak üzere önemli bakanlıklar Seul'da kalmaya devam etti. Son 20 yılda her ne kadar başkanlar başkenti değiştirmek istese de mahkemenin kararıyla yüzleşmiyorlardı. Onlara göre başkenti coğrafi olarak daha merkezi bir konuma, yani ülkenin içlerine doğru taşımak doğru olandı. Çünkü Seul, Kuzey Kore sınırına çok yakın bir yerde. Ayrıyetten Seul'un Kuzey Kore ile sınırı olan askerden arındırılmış bölgeye yakınlığı stratejik açıdan oldukça riskliydi. Başkenti güneyde bulunan Sejong'a taşımak, başkentin nehirler ve dağ sıraları gibi doğal engeller sayesinde daha korunaklı olacağı anlamına geliyordu. Gerçeği söylemek gerekirse günümüzde iki ülkenin arası bir iyi bir kötü. Birleşik Kore fikri bile yer yer tartışılıyor ama genellikle Kuzey Kore, Güney Kore'yi tehdit ediyor.
Bu yüzden Güney Kore başkentinin kuzeye yakın olması pek de iyi bir fikir sayılmaz. Dolayısıyla Seul'un yaklaşık 120 kilometre güneyinde bulunan Sejong şehri, mahkeme kararına rağmen 2007 yılında inşa edilmeye başlandı. 2012 yılında özel bir özerk şehir olarak hukuki statüye kavuşan Sejong, şu anda birçok idari organizasyon ve devlet kurumuna ev sahipliği yapıyor. Ulusal Meclis binasının 2027'nin ilk yarısında faaliyete geçmesi bekleniyor. Ayrıca bu plan Sejong'u diğer bölgelere bağlayacak ulaşım ağlarını geliştirmeyi ve entegre bir yüksek teknolojili şehri oluşturmayı amaçlıyor. Kurulan bu yeni şehir sürdürülebilir enerjiye odaklanmayı ve elektrikli otomobilleri daha fazla teşvik etmeyi planlıyor. Böyle yaparak şehri kendi kendine sürdürülebilir hale getirmek istiyorlar. Fakat bunca yatırıma rağmen insanların aklında hala birçok soru işareti mevcut. Şehrin yeterince alışveriş merkezi, eğitim merkezi, klinik ve otel gibi şeylere sahip olmadığı tartışılıyor ve kurulan yeni şehrin Seul ile rekabet edemeyeceğini düşünüyorlar. Pekala, bunu düşünenler haksız sayılır mı? Daha önce de söylediğim gibi şehrin nüfusu şu anda 300 bini geçti ve Sejong'un hala metro veya tren sistemi yok. Şu anda ulaşım sadece otobüslerle sağlanılıyor ve bu durum Seul'den gelecek insanlar için kolaylıkla uyum sağlanabilecek bir durum değil. Ancak Sejong'un inşası hala devam ediyor. Yani henüz bitmiş bir şey yok. Ancak her ne kadar hala inşa ediliyor olsa bile bu şehir Seul'un nüfusunu azaltmak ve daha yönetilebilir hale getirmek için planlanan bir şehir olduğu için şimdiden Seul ile rekabet edebilmesi gerekiyordu. Öte yandan buraya gelecek insanlar için hala iş imkanları yeterli değil. Saymış olduğum tüm bu sorunlar şehrin beklenenden daha az nüfusa sahip olmasını sağladı. Konuyu toplamak gerekirse, 2020'den bu yana muhalefet partileri ve bazı hukuk uzmanları başkentin taşınmasının anayasal bir değişiklik gerektirdiğini savunurken, iktidar partisi böyle bir gereklilik olmadığını iddia etmeyi sürdürüyor. Muhalefete göre anayasal, mali ve kültürel etkiler göz önüne alındığında, ülkenin tarihini, kültürel kimliğini ve yönetim yapısını derinden etkileyebilecek bir adım olarak görülüyor. Tüm bu tartışmaların gölgesinde birçok bakanlık ve hükümet ofislerinin taşındığı Sejong'a tamamen taşınma işlemlerinin 2030'da tamamlanması ve 500 binden fazla insanın burada yaşaması planlanıyor. 2030 yılına kadar taşınma tam anlamıyla gerçekleşebilecek mi? Bunu bekleyip göreceğiz. Ama öncesinde aşılması gereken birçok sorun bulunuyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Eğer bu tarzda başkent taşıma videoları ilginizi çekiyorsa, kanalımda Endonezya, Mısır ve Ekvator Ginesi'nin başkent taşıma projeleriyle alakalı videolarda bulunuyor. İsterseniz onlara da göz atabilirsiniz. Eğer beni buraya kadar dinlediysen senden bir ricam olacak. Kanal izlenmelerinde ciddi bir düşüş yaşıyorum. Çünkü YouTube son zamanlarda videolarımı inatla önermiyor. Bu konuda bana destek olmak ve kanalı yeniden keşfete düşürmek için lütfen yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışta kalın.